İlk geldiğinde hep homesicksin, eksiksin. Yani ikiye ayrılmış buluyorsun. Yani mesela buradan ayrılırken üzülüyorum. Sonra oraya gidince adapte oluyorum. Bu sefer oradan ayrılırken yine üzülüyorum. Alışıyorsun. Tabii herkes mutluyken ben çok mutluyum. Ama zor bir şey olunca, yani mesela sana bir telefon geliyor, gidemiyorsun. Ya da geleyim mi diyorum, ne gelsen ne fark edecek mesela diyorlar. Hem onlara destek olamıyorsun diye üzülüyorsun, hem de onlar hep birlikte ama kimse sana destek olamıyor diye de böyle bir içinde bir kırgınlık oluyor. Merhaba Ekin. Merhaba. İki Nokta Göçenler YouTube kanalının 6. konusun. Çok teşekkür ederiz kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Şimdi seninle Avustralya'da ve Amerika'daki deneyimlerinle ilgili konuşacağız. Ama öncesinde bir soru sormak istiyorum sana. Avustralya'daki kadınlar ayrıldıkları partnerleri tarafından yaralanma veya katledilme korkusu yaşıyorlar mı? Ya ben hiç yaşamadım. Tabii ki ben hani %100 böyle bir şey olmaz, öyle hissetmeyen yoktur da diyemem. Ya domestic violence olaylarını çok aslında hani işte gördüğümüz için bazı hani kadınlar tabii ki de bundan korkuyor. Bu mesleğin içinde olduğum için bunu görüyorum. Ama arkadaş çevremde, ne bileyim iş arkadaşlarım olsun ya da başka tanıdıklarım ya da kendi tecrübelerimden böyle bir korkum olmadı Avustralya'da yasalar kadınları koruyor diyebilir miyiz? diyebiliriz. Ben kendimi gayet güvende hissediyorum. Hani tahtaya vurayım, timle ayrılırsak falan filan asla kapıma dayanmayacağını biliyorum. Ki buna rağmen hani arkadaşlık bile yürütebiliriz. Biz zaten Adelaide'de tanıştık. Birazcık biliyoruz. Aslında göç hikayenin çoğu kısmını ben de bilmiyorum. O yüzden ben de bugün çok meraklıyım. Öncelikle seni tanımak için Türkiye'deki kısa hayatından biraz bahseder misin bize? Ben İzmirliyim. 15-16 yaşında. Ne zaman tam gittiğimi bilmiyorum ama o yaşlara kadar da hep İzmir'de büyüdüm. Alman kolejine gidiyordum. İlk dilim aslında Almancaydı. Hani ikinci dilim. Ondan sonra lisede azıcık İngilizce öğrenmeye başlayıp lise hazırlık okuduktan sonra, biri okuduktan sonra Amerika'ya gitme kararı aldım. Ya gitmeden önce de güzel bir hayatım vardı Türkiye'de, yani işte anne baba her şeyi yapıyor senin için. Çok güzeldi yani. Ya evet, Türkiye'den lise döneminde ayrılmak, liseye gitmek için ayrılmak benim daha önce duyduğum bir şey değil bu arada. Türkiye'den bu kadar erken yaşta ayrılmak istemenin altında önemli bir sebep var mı? Sanırım o yaştayken düşündüğüm biraz daha macera gibiydi. Türkiye'de ne giydiğin, hangi markayı giydiğin, nasıl durduğun, nerelere gittiğin o kadar önemliydi ki sanki insanlık önemli değilmiş gibi geliyordu. Yani biz 15 yaşında, 16 yaşında özellikle gittiğim lisede bunu da çok görmeye başladım. Saçımı mesela burada topuz yapıyordum o aralar, ne bileyim. Arkadaşlarım niye öyle yapıyorsun ki, işte çirkin duruyor falan. Yani görünüş o kadar önemliydi ki sanki sen olamıyordun. Bunu belki o anda düşünmedim ama işte hani derler ya 30'larına yaklaştıkça iyice düşünürsün diye. Şunu böyle iyice bir dank etmeye başladı. Diyorum ki acaba bu yüzden mi? Liseyi Amerika'da okuma fikri nasıl ortaya çıktı? Yani böyle bir şansın olduğunu nereden öğrendin? Erasmus devletten sınava girebiliyordun. Ben bunu duyunca bir şansımı deneyeyim, işte bir senelik exchange yapabiliyordun. Sonra ben o sınava girdim. Ya sanırım bir şeyi yanlış yapmışım. Yani sınav sonucum gelince geçerli değil. Hani geçtim mi geçmedim mi değil. Bir şey yanlıştı. Ben de böyle eve geldim, ne yapacağım falan. Sonra alt komşumuz anneme siz niye üzülüyorsunuz? Hani zaten maddi olarak belki bunu karşılayabilirsiniz. Böyle bir ajans var, istiyorsa bir gitsin baksın, direkt hani çocukları Amerika'ya yolluyorlar, özel liseye dedi. Annem de işte baban asla yollamaz falan dedi. Sonra ben bunları hatırlamıyorum ama babamın iş yerine gidip bana 50 euro verir misin demişim. O da ne yapacaksın ki, iyi al deyip vermiş. Sonra ben o parayı alayıp gidip sınava girmişim. Sonra sınavı geçtikten sonra da işte baba işte böyle ben o parayla sınava girdim, geçtim. İşte Amerika'ya yolluyorlar beni, gideyim mi dedim. Annem de asla yollamaz diyordu ama babam da git ne yapayım falan dedi. Wisconsin eyaletine, hiç kimsenin bilmediği Beaver Dam diye minicik bir şehire gittim. Kimsenin bilmediği bir yerdesin. Evet. Ve tek başına gidiyorsun. O yolculukta ailen sana eşlik etti mi?
Ailem bana eşlik etmedi ama aynı okula gidecek Mersin'den bir tane daha, o zaman arkadaşım değildi ama şimdi arkadaşım vardı. İşte biz sonra onunla İstanbul'da buluşup aynı uçağa bilet almıştık. Lisedeyken ilk haftamda saat farkını bile düşünmeden, yani Türkiye'de gece 4'ken annemi aradım. Ben çamaşır nasıl yıkayacağım diye. Saat farkını bilmiyorsun. Ya saat farkı olduğunu biliyorum ama o an benim çamaşır yıkamam lazım. Peki Amerika'daki lise deneyimin nasıldı? Orada yaşarken seni en çok şaşırtan ya da zorlayan şeyler neydi? Amerika'ya gitmeden mesela oryantasyon yapmışlardı ve aşırı kuralları var. Ne bileyim, çocuklara sakın dokunma. Çevreleri böyle. Onun yakınına kesinlikle insanlara yaklaşma falan filan ve bu bizim kültürümüzde olan bir şey değil yani. Biz herkese öperiz, sarılırız. Tabii kültürel şeyler de hiç düşünmüyorsun ki o yaşta. Mesela işte bir tane orada Afrika'dan bir işte arkadaşım, ben işte o gün şort ve tişört giyiyordum mesela. Sen işte Türkiye'de böyle giyinebiliyor musun diye sordu ki o da 14 yaşındaydı. Ama düşün yani 14 yaşında Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu ve bizim şort ve tişört giyemediğimizi düşünüyor. Evet. Tarih dersinde birisi işte siz orada Ne olur deve deme. deve. Geldi mi sana? Evet geldi, develerle mi geziyorsunuz? 5 yıl Amerika'da kaldın. Amerika'da lise mi 1 yıl hazırlık 4 yıl lise dönemiydi? O yüzden mi 5 yıl kaldın? Yoksa Yok. mezun olduktan sonra da kaldın mı? Şimdi lise 2, 3, 4'ü orada bitirdim. Yani direkt okuduğumun devamını orada okudum. Ondan sonra 2 sene üniversite için Los Angeles'a gittim. Ailevi sorunlarımız çıkınca hani babam da artık ben senin artık okul paranı veremeyeceğim. Hani başının çaresine bak dedi. Öyle olunca ben mecburen Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldım. Sonra 4 ay orada kaldım. Gezerken bütün yediğimiz restoranlarda siz eleman bakıyor musunuz? Benim hiç tecrübem yok falan derken böyle kahvaltıcıda garson olarak işe girdim. Yani tek sıkıntı sanırım böyle bir 4 ay falan annemle yaşamaktı. Çünkü o kadar alışık değilim ki artık böyle odanı topla Ekin ama kimse böyle bir şeyler demiyor falan. Sonra Avustralya'da şöyle oldu. Ben aslında Amerika'da üniversitedeyken ve babamla hala okeyken Avustralya'da Swinburne diye bir üniversite var. İşte kampüste bir böyle işte etkinlik vardı. Buraya geldiler. 1 senelik mi 6 aylık mı ne exchange yapıyordu. Ben dedim ki Avustralya'yı görmek çok istiyorum. Hani baba ne olur gideyim. Çok uzak, gidemezsin dedi. Anneme dedim ki işte babam beni buraya yollamadı. Ben buraya gitmek istiyorum. İşte biz bir ajansla konuştuk. İşte hangi okullara başvurmak istiyorsun dedi. Ve ben sadece tek bir okula başvurmak istiyorum dedim. O da Swinburne Üniversitesi. Çünkü gidemedim, içimde kaldı dedim. Yani büyük bir risk aslında. Çünkü kabulüm gelmezse belki 4 ay daha beklemek zorunda kalacağım. Öyle oraya başvurdum. Garsonluk yaparken sonucunu bekledim. Avustralya'ya gidene kadar orada çalıştın mı ya da Türkiye'de yine başka işler yaptın mı? Yok, yapmadım. Sadece orada çalıştım. Çalıştım. 2 hafta ara verip buraya uçtum. Çünkü oradan aldığım askeri ücretle de işte yok okul paramı falan biriktiriyorduk. Hani aldığımı direkt dolara çeviriyorduk. Çünkü işte bu sefer babam deyince hani ben asla artık sana maddi olarak bir destek vermeyeceğim. Benim annem de hayatı boyunca aslında hiç çalışmamıştı. Öyle olunca mecburen işte biz öyle böyle para biriktirip o yüzden sonuna kadar çalıştım yani. Baban bunu sana kendini daha güçlü hissetmen ya da kendin için bir şeyler yapman için mi söyledi yoksa? Yani bu sanırım biraz daha özel sebeplerden dolayı. Anladım. Yani. Ama yani bundan sonra sen o güçle yani kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini fark ettin herhalde. Bu Evet. açıdan da belki iyi bir hikaye oluşturmuş senin için Aynen öyle gibi. yani. Hatta Türkiye'de çalışmam muhtemelen buraya gelince iş bulmamı falan kolaylaştırdı. Ya da arkadaşlarım geliyordu ve o şok yine yani sen garsonluk mu yapıyorsun diye. Ve en azından belki onu atmış oldum. Çünkü buraya gelince neyse ya tuvaletle temizlerim fark etmez olayına direkt giriyorsun yani. Ki belki onu yapmasaydım biraz daha zorlanabilirdim. Neden Avustralya Ekin? Yani Amerika'dayken zaten bir uçakla böyle 10-12 saat uzaktaydın. Daha da Türkiye'den uzak olmak için mi Avustralya? Yani uzaklığını düşünmedim aslında ama sanırım o şey ya içimde kalan o üniversiteye gidememe. Melbourne'da mı o üniversite? Melbourne'de. Bir de Avustralya herkese böyle çok yani ne bileyim nasıl denir fantezi gibi bir şey ya böyle ne olduğunu bilmiyorsun. İngiltere'ye falan da baktık ama ya Avustralya çok uzak diye orayı seçmedim ama sanırım İngiltere çok yakın diye orayı seçmemiş olabilirim. Şimdi lise dönemine kadar Türkiye'deydin.
liseyi ve 1-2 yılda üniversiteyi, toplamda 5 yıl Amerika'da yaşadın. Evet. Döndün, Türkiye'de birkaç ay daha yaşadın. Sonra bir anda Avustralya'ya geldin. O zaman yani şu soruyu sormam gerekiyor. Avustralya'ya yerleştiğinde Türkiye'den ve Amerika'dan farklı olarak yaşam tarzı veya sosyal normlarla ilgili sana böyle tuhaf gelen ya da iyi gelen şeyler neydi? Ben sıcak buldum insanların Amerika'ya göre. Yani iyi geldi bana. Zor gelen de aksan. İngilizce zaten eğitimim olmasına rağmen buraya gelince ben hiçbir şey anlamadım. Annem de bana kızdı. Ben seni boşuna mı yolladım oraya? Sen bu kadar İngilizce öğrendin, bilmiyor musun kızım deyip sinirlenip telefonu kapattı ve ben böyle anlamıyorum. Yani şöyle, Kanadalı bir tane profesörüm vardı. 4 tane ders alıyorum ilk dönemde. Tek anladığım o Kanadalı profesör. Ve başka yani 3 ay falan hiç kimseyi ben anlamadım. Burada hangi üniversiteye geldiğini söyledin. Orada hangi alanda eğitim gördün ve neden o alanı seçtin? Orada psikoloji bitirdim. Sanırım o tarafa biraz ilgim vardı zaten ama yani şeye de inanmıyorum aslında. 18 yaşında bir bölüm seç. Yani ne bileyim işte bu olsun falan diye seçiyorsun. Peki Avustralya'da yaşarken farklı kültürden insanlarla ve yerel insanlarla arkadaşlık kurmakta zorlandın mı? Dil bariyeri olduğunu zaten söyledin. Bu da bunu biraz etkilemiştir. Sen buradaki sosyal ilişkilerini nasıl sağladın? Ya daha çok böyle başka ülkelerden gelen insanlarla mı arkadaşlık ettin başlangıçta? Bu güzel bir soru. Aslında bunu bayağıdır Tim'le falan da konuşuyoruz. Ya ben Melbourne'deyken aslında Türk bir restoranında çalışıyordum. Orada tabii Türk arkadaşlarım falan da oldu ama arada da hani yabancılar geliyordu ve ben kim gelirse gelsin direkt onlarla arkadaş olabiliyordum. İşte İngiltere'den, Brezilya'dan, başka ülkelerden. Tabii restoranda çalıştığım için de ve full time okuduğum için de zaten hani çok sosyal aktivite yapabilecek zamanım yoktu. Evet. Hiç yoktu yani. Hem para kazanman gerekiyordu, Evet. hem eğitimi tamamlaman gerekiyordu. Tabii yani bir de okul parası hani uluslararası öğrenci olarak veriyorsun ve hani ben buraya tek başıma geldiğim için hani annemin birazcık desteğiyle ben işte okul paramı biriktireyim, kiramı, her şeyini ödemek zorunda kaldığın için ben hani ya okuyordum ya çalışıyordum. O yüzden çoğunlukla arkadaşlarım çalıştığım yerlerde oluyordu. Full time mı çalışıyorum dedin? Evet. Yani bunu government'a söylemememiz mi gerekiyor? Evet, onu government'a söylememiz gerekiyor. Hatta yani bir ara 2-3 iş falan yapıyordum. Yani birinden çıkıyor. Mesela sabah ben bir kafeye girip kitchen hand olarak girmiştim. İşte sabahları egg and bacon roll falan yapıyordum. İşte mutfakta bir şeyler kızartıyordum. Sandviçlerini yapıyordum. Sonra oradan çıkıp bazen işte üniversiteye derse gidiyordum. Oradan çıkınca da restorana gidiyordum. Gece 12-1'de falan çıkıyordum. Öyle yani ölü gibi bir böyle 23 yaşından 25 yaşına kadar öyle bir vakit geçti. Yani yapmak zorunda kalınca insan yapıyor. Sosyal ilişkiler için çok zamanın yoktu, anlıyorum. Üniversitedeydin. Tim'le buraya geldiğinde mi tanıştınız? Yani Adelaide'e gelince mi tanıştınız? Evet. O zaman hikaye şuradan devam edelim. Melbourne'da okulu bitirdin. Evet. Mezun oldun. Mezun oldum. Sonra Buraya geldim. neden Adelaide'e geldin? PR. Güney Avustralya daha kolay PR. Aynen. Yani ajansa sordum ben ne yapacağım diye. Yüksek lisansımı psikolog olmak için yapayım dedim. Puanım yetmedi. Sonra bir üzüldüm. Sonra dedim ki niye üzülüyorsun? Yani sen zaten tam zamanlı çalışıp üniversiteyi bitirdiğine şükret. Ben böyle ne yapacağım falan, burada kalmak istiyorum. Onlar da işte Master of Social Work oku. Onu da Adelaide'de oku. Regional okuman lazım dedi. Yani önce bayağı üzüldüm yani. Ben Allah İzmir'den Manisa'ya mı gideceğim falan diye. Çok üzgün geldim ama aslında şimdi de bakıyorum ki iyi ki gelmişim. Asla Melbourne'e dönmem. Adelaide'e geldin çünkü burada daha kolay PR alabiliyordun. Evet. Aslında senin burada üniversiteye geldikten sonraki amacın burada kalmakmış o zaman. Ya aslında buraya ilk geldiğimde kalmak hedefim değildi. Ama etrafımda o kadar çok insan vardı ki burada kalmaya çalışan. Bir anda hedefim değişti. Yani dedim ki bu insanlar burada kalmak istiyorsa demek ki burada kalınabilir. Ben de burada kalacağım. Adelaide'e geldin ve burada master yaptın. Yine aynı zamanda çalışmaya devam ediyordun. Yani denedim ama korona oldu. Bir ay okula gittim. Sonra her şey durdu. Öyle olunca maalesef işte yok evden sadece işte alışveriş yapmak için çıkıyordum falan filan. Ben bayağı bir süre arkadaş falan edinemedim. Buna rağmen Tim'le nasıl tanıştın peki? Bununla tabii korona bittikten sonra burada artık dışarı azıcık çıkabilirsiniz falan olunca ben de artık ne bileyim ya bir date'e gideyim
deyince işte birkaç tanesi kötü, sonrası Tim online dating yaptım. Tim'le görüşmemize de aslında ona da söylemiştim. Yani çok böyle gitmesem mi acaba ya, çok yorgunum falan deyip neyse hani kimseyi tanımıyorum zaten, değişiklik olsun deyip iyi gideyim dedim. Kadeh mi içelim falan dedi. Ben dedim ki yani bir iki üç önce gittiğim date o kadar kötüydü ki hani iyi geçerse de içsek iyi olur, kötü geçerse de en azından sarhoş olurum diye düşünüp yok ya biz bir şişe şarap içelim. O şişe şarap, o şişe şarap. İşte biz... Şimdi onlarca şişeye dönüştü. Aynen bayağı işte. Peki sen Tim'le ilk tanıştığında kültürel bariyerlerle karşılaştınız mı? Özellikle iletişimde veya sosyal alışkanlıklarda birbirinize uyum sağlamanız gereken zorlandığınız şeyler oldu mu? Yani oldu. İlk zamanlarda hani Tim biraz her şeyi benim ödememi bekliyordu. Yani bunu hatırlamadığı için mi bilmiyorum ya da Her belki... şeyi ödemek mi, Alman usulü mü bekliyordu? Yani Alman usulü de değil aslında. Yani mesela bir süre sonra şey oldu hani mesela hesap geliyor. Ne bileyim bakıyorum elini cebine atmıyor. Yine mi ben ödeyeceğim falan. Ama sanırım Türklere has mı olabilir? Biz biraz böyle direktiz. Dedim ki yani bu böyle olmaz. Ondan sonra hiç fark etmedim aslında falan deyip mesela onu düzeltebildik. Yani mesela hani biz Türkler yani yakın arkadaşlarımızı bir aile olarak görebiliyoruz. Ve özellikle hani Türkiye'den çok uzakta olunca bu güçlü bir ilişki oluyor. Yani mesela işte bir arkadaşımız taşınıyordu falan. Ben dedim ki hani yardım etmemiz lazım bizim, hani teklif edelim. Niye falan diyordu. Yani ne bileyim işte insanlar birbirine yardım eder. Bunlar ona çok garip geliyordu. Ama şimdi mesela ben düşünmezsem diyor ki işte ne bileyim bunların arabası bozulmuş, işte gidelim onları alalım tamir yerine götürelim falan diye o teklif etmeye başladı. Değiştirdin çocuğu ya. Yani değiştirdim diye sanıyorum ama bazı kültürel şeylerimiz o kadar güzel ki ve o sıcakkanlı buluyor. Hani aslında bu çok güzelmiş deyip kendisi değişti. İyi bir cümleyle bitirdin. Farklı kültürlerden gelen bir çift olarak ben de birbirinize neler kattığınızı merak ediyordum. Bu güzel bir örnek oldu. Bunu biraz şöyle açabiliriz. Yani sen kendi kültürünü partnerine nasıl tanıttın? Ya da onun kültürüyle nasıl bir bağ kurdun? Bir de o taraftan bakmak lazım. Birbirinize karşılıklı neler katabildiniz farklı kültürlerden gelen? Pozitif şeyler neydi? Yemek. Tim'e kattığın şey. Evet, Tim'e kattığım şey kesinlikle yemek. Ve onun bana katmadığı bir şey. Yani ne bileyim mesela bazen hastayım, tamam mı? Diyorum ki üf yemek yapsa. Ondan sonra ne yapayım mesela sana diyor. Taco yapayım bilmem ne, ya ben Egeliyim. Bana ne bileyim bir zeytinyağlı yemek yapayım. Tavuk çorbası yapayım da taco istemiyorum. Ama tabii o hasta olunca işte mercimek çorbası mı yesek, böyle mi yapsak, tabii o alıştı. Karnıyarık falan filan her şeyi yiyor yani. Hepsini sen mi yapıyorsun? Yani şöyle bir sistemimiz var. Onun yaptığı yemekleri ben çok beğenmediğim için. Ya beğenmediğim için değil aslında. Tatları çok güzel ama daha karbonhidrat ağırlıklı olduğu için hani yemeği ben yapayım. Ben de bulaşık yıkamaktan nefret ediyorum. O da bulaşıkları yıkıyor. Yani ben yemeği pişirene kadar o koltukta oturuyor. Yemek bittikten sonra, yedikten sonra da ben koltukta oturuyorum. Güzel bir denge yakalamışsınız. Aynen, çok iyi. Mesela Noel olabilir. Yani biz Noel kutlamıyoruz. Evet. Mesela ama bunlar her sene Noel'de yani bütün aile birlikte gelip ve hediye almak. Yani mesela biz tabii ki yeni yıl için falan alıyoruz ama benim ailemde hep mesela işte çekiliş falan yapıyorduk. Herkes yani çektiği kişiye bir tane alıyor. Bunların Noel'inde mesela sen herkese bir hediye alıyorsun. Yani ben böyle herkese ne alacağım? Evet. Her sene yani çok güzel bir şey. Çünkü sen de hediye hani Herkesten sen de sen de alıyorsun. hediye alıyorsun. Ama bu çok stresli bir şey benim için ama hem zevkli hem değil. Mesela benim teyzem vefat ettiğinde o akşam Tim çalışıyordu ve annesi mesela hani hadi gel bize yemeğe gel, yalnız kalma falan demişti. Yani bunlar güzel şeyler. Çünkü sanırım bu hani Avustralya'nın her ailesinde olmayabilir. Tabii Türkiye'ye kıyasla da o çok yakınlık yok ya da ya sanırım Türkiye'ye kıyasla o nasıl denir? Yani mother-in-law şeyi de çok güçlü değil. Ya onu görmemi beklemiyor. Nasıl sesleniyorsun annesine? Adıyla. Anne demiyorsun. Yok tabii demiyorum. Ki. Ama mesela yani Tim'le aramızda konuşuyorsak işte hani anneye ne alalım falan diyorum yani. Peki Tim Türkiye'ye hiç gitti mi? Gitti, geçen sene ilk defa gitti. Tim annene ne dedi? O anne diyor. Bazen Seçil diyor, bazen anne diyor. Anneanneme işte anne demeyi öğrendi. Hı-hı. Yani kafasına göre bir şeyler diyor. Babana?
Ve babamla görüşmüyoruz. Oraya atarım. Orayı keserim. Önemli değil. Ay, Siktir git diyor falan. güzel. Koyarım burayı. Koy, güzel olabilir. Ya az önce biraz bahsettin ama yine biraz daha detaylandırmak istiyorum orayı. Avustralyalı bir partnerle yaşamak toplumsal cinsiyet rolleri açısından ilişkinizi nasıl etkiliyor? Yani karar alma süreçlerinde, ev işlerinde ya da sorumluluklarda nasıl bir denge kuruyorsunuz? Ev işleri kim ne yapmayı seviyorsa o onu yapıyor. Yani mesela ben yemeği yapıyorum, o bulaşığı yıkıyor. O çamaşırları yıkıyor. Mesela ben de onun yeri süpürmesini sevmiyorum. Çünkü koltuğun altını süpürmüyor. Onları mesela ben süpürüyorum, siliyorum. O işte bahçe işlerini o yapıyor. 2 tane tuvaletimiz var. Birini o temizliyor, birini ben temizliyorum. Türkiye'de kadınlar üzerinde belirli toplumsal beklentiler oluyor evlendiğinde. Hem eşi tarafından bir beklenti hem de eşinin ailesi tarafından bazen. Mesela Tim'in ailesi gelecek buraya mesela. Senin bir sürü yemek yapman lazım. Bunu isteyerek yapabilirsin tabii ama Türkiye'de biraz bazen bunu yapmakta mecbur hissediyorsun kendini. Hiç sen burada mesela farklı bir ülkedesin şu an ve farklı kültürden bir partnerle yaşıyorsun. Sen burada bu tarz beklentilerle karşılaştın mı? Hayır, yok. Yani misafir olarak bazen ailesini davet edersek canım istiyorsa tabii ki yemek yapıyorum. Özellikle Türk yemeklerini denesinler istiyorum. Ama mesela işten geç geldim, vaktim yok ya da canım istemiyor. Hani take away bir yemek söyleyip yine masaya yani dışarıdan gelen yemekleri koyup yiyebiliriz ve asla da yani niye bize yemek yapmadın diyemezler. Demezler, aklına gelmez. Hiç şey yaptığın oldu mu? Böyle hikayeler de biliyorum Türkiye'de. Dışarıdan yemek söyleyip bu yemeği ben yaptım dediğin oldu mu? Yok, hayır. Yani onlar biliyor yani onun dışarıdan olduğunu. Ha tabii canım, yani hatta onlar varken kurye falan geliyor işte yemeğiniz burada diye, hani niye önceden söyleyeyim sıcak sıcak gelsin. Yani suratlar ısınmıyor, laf Yo, sokulmuyor. hayır. Hatta bence bazen tercih bile ediyor olabilirler. Anneleri hala Türk yemekleri konusunda emin değil çünkü. Böyle bir pizza olsa daha iyi olabilir. Bu farklı kültürler arasında sen kadın kimliğini yeniden tanımladığını düşünüyor musun Türkiye'ye göre? Türkiye'den erken ayrıldığını biliyoruz. Amerika'dan Avustralya'ya ve Türkiye'den bu iki kültüre geçişin üstüne Avustralyalı bir partnerle yaşıyor olman senin kadınlık algını nasıl etkiledi sence? Ben kendimi çok güçlü hissediyorum. Özellikle bizim ilişkimizde de, yani hani Tim de bunu söylüyor. Finansal olarak bile olsa mesela ben Tim'den daha, yani meslekten dolayı daha fazla para kazanıyorum. Ve bu bizim için asla bir sorun değil. Türkiye'ye gidince bu hala bir sorun mesela benim ailem için. Sürekli soru geliyor, hani maaşı artacak mı Tim'in, böyle mi? Yani benim için bu önemli değil zaten. Hani hatta güzel bir şey, çünkü diyoruz ki mesela bir gün çocuğumuz olursa hani ben daha fazla para kazanıyorum. Sen evde kal, çocuğa bak. Ben hala işe gideyim. Sanırım benim en zorlandığım şey Türkiye'den gelen belki o aile baskısı. Hani siz evleniyorsunuz, evi yok muydu, bilmem ne miydi? Yoktu yani. Biz her şeyimizi birlikte aldık. Her şeyimizi yarı yarıya ödüyoruz. Ve aslında bu sana güç veren bir şey. Çünkü diyelim ki yine aramızda kötü bir şey oldu. Yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Yani hani bunları medeni bir şekilde yarı yarıya bölebiliriz ve hani ben hala kendi ayaklarımın üstünde durabilirim. Ona bağlı değilim. Şu an ben sizinle buradayım. Güzel vakit geçiriyorum. O arkadaşlarıyla dışarıda ne yapıyorsa ne yapıyor bilmiyorum. Ya da mesela işte haftaya da tam tersi. O evde çocuklara bakacak. Ben mesela arkadaşımla işte kızlar gecesi yapıyoruz. Sonra gelip beni alacak falan filan. Yani hani bu güzellikler var. Hani ikimizin bir hayatı var. Ama aynı zamanda bunları ayırabiliyoruz. Ne ben ona bağlıyım, ne o bana bağlı. Ama hani bizi bir araya getiren şey, biz birlikte bir şeyler yapmayı seviyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Hani o yüzden biz birlikte olmak istiyoruz. Sen bana bağlı olduğun için ya da ben sana bağlı olduğum için değil. Senin burada PR sürecinde ya da buradaki vatandaşlık sürecinde Tim'le olan partnerliğinin bir katkısı olmadı. Sen onu aslında tek başına başardın, değil mi? Yani evet, hatta Aslında olabilirdi. tabii Ama onu olabilirdi. sen mi tercih etmedin? Ya onu ben tercih ettim. Hem Türk kafası, yine ben bir adama mı güveneceğim, bu kadar yolu kendim geldim. Almayacağım, yani onu ben kendim söylemek çok istedim. Bu yolu ben yürüdüm ve ben tek başıma başardım. O sadece benim yanımda destek oldu. Şu an bir partner hayatı yaşıyorsunuz birlikte ama resmi anlamda bir şeye başvurdunuz mu? Yani Avustralya'da tam nasıl emin değilim ama şöyle bir kural var. Eğer partnerinle 1 sene mi 2 sene mi birlikte yaşarsan
zaten de facto oluyorsun. Yani bu da şey demek, yani mesela hani mallar falan ikiye bölünüyor. Yani biz de evleniyoruz çünkü Tim böyle hadi biraz daha traditional olsun falan dedi. Aslında hiçbir şey değişmeyecek. Yani biz evlenmesek de olur. Hem Amerika'da hem Avustralya'da yaşamış biri olarak farklı ülkelerde uzun süre yaşamanın senin kişisel gelişimine veya dünya görüşüne sence nasıl bir etkisi oldu? Yani bu kadar zamanı komple Türkiye'de geçirseydin bugünkü Ekin olamazdın belki. Şunu biliyorum ki ben kafama ne koyarsam, ki bunu Tim de söyler. Yani sen diyor manyak mısın diyor. Yani bir goal set, yani bir hedef koyunca kendine onu ne yaparsan yap becerebiliyorsun diyor. Bir umudun varsa ve bir şeye hedef koyarsan burada çalıştığın sürece onu başarabiliyorsun. Belki Türkiye'de bunu yapamayabilirdim. Umut kırıklığı olabilirdi. Ama burada gerçekten o hedefi kafama koyarsam ve o yönde çalışırsam yani başarabileceğimi biliyorum. Peki Tim burada doğdu. Adelaide'de büyüdü. Ama Tim'in hayatındaki kadın senin bu maceracı ruhunla Tim'in bu garantici demek istemiyorum ama hani Garantici. Tim böyle risk almamış. Yok. Bu aslında birbirinizi dengelediğiniz anlamına mı geliyor ya da Tim de senden etkilenip bir gün bambaşka bir planla gelebilir mi? Hiç böyle bir şey konuştu mu? Yok, gelmez ama sanırım o yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani o da hani Avrupa'yı falan filan gezmiş, hani asla ülkeden çıkmamış bir insan değil. Tabii başka kültürleri gördüğü için de hani çok uyumlu bir insan. Ama tabii ben mesela şimdi yerimde duramıyorum. İşte vatandaşlığımı da aldım. İşte evimiz falan da var. Acaba diyorum bir İngiltere'ye falan mı gitsek? Vize veriyor 2 sene. Böyle ama düşünüyor, biliyor musun? O yüzden yani olabilir. Ben kendi business'im olsun çok istiyorum. Hani bir coffee cart alayım, kahve yapayım, satayım. Başkası için çalışmayayım. Bu benim Türklüğümden geliyor. Başkası için çalışmayacağım. Nasıl olacak? Kredi çekmemiz lazım. Yapamayabiliriz. Ev kredimiz var. Öyle var, böyle var. Yani diyorum ki olabilir. Yani en kötüsü birazcık para kaybederiz. Ben de gidip yani buranın en pahalı kafesini almak istemiyorum. Sonuçta küçük başlayacağız. Tim'e hep bunu söylüyorum. Diyorum ki risk almazsan hiçbir şey başaramazsın. İnsanlar rahata alışınca bir şey başaramaz. Yani Tim mesela bunu söyler hep bana. Opportunities will come. Ben de diyorum ki evet ama sen o opportunity'ye bakmazsan o sana ben işte kapıyı çalıp ben geldim demeyecek. Yani sen bunun için adım atman lazım. İşte bunları öğretiyorum. Öğreniyor. Bu arada evdeki arkadaşlarınız da çok tatlılar. Evet. İsimlerini söylemek ister misin? Evet. Köpeğimiz Monty, kedimiz de Chia. Her yerde tüy. Senin Türkiye ile ilişkinle ilgili sorular sormak istiyorum. Ailenden, arkadaşlarından uzak olma hissiyle nasıl başa çıkıyorsun? İlk geldiğinde hep homesicksin, eksiksin. Yani ikiye ayrılmış buluyorsun. Yani mesela buradan ayrılırken üzülüyorum. Sonra oraya gidince adapte oluyorum. Bu sefer oradan ayrılırken yine üzülüyorum. Yani bir de şöyle bir şey var. Mesela burada Avustralyalı olmak için çok Türk'üm. Ama orada Türk olmak için çok Avustralyalıyım. Alışıyorsun. Tabii herkes mutluyken ben çok mutluyum. Ama zor bir şey olunca, yani mesela teyzem vefat ettiğinde mesela sana bir telefon geliyor. Gidemiyorsun. Ya da geleyim mi diyorum. Ne gelsen ne fark edecek mesela diyorlar. Hem onlara destek olamıyorsun diye üzülüyorsun. Hem de onlar hep birlikte ama kimse sana destek olamıyor diye de böyle bir içinde bir kırgınlık oluyor. Türkiye'de aileni ve sevdiklerini mutlaka özlüyorsun. Onun dışında Türkiye'de özlediğin bir şey var mı? Yemekler. Yani mesela işte bir köpek balıksız deniz, Egeli olarak. Türkiye'deki gündemi bu kadar yıl sonra takip ediyor musun hala? Instagram'da çıkan bir şey varsa tabii ana Peki yapan- haberler. Aynen. Peki yapan haberler. Onun dışında yok. Bir gün tekrar Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Tim'le şöyle bir planımız var. Yani tabii burada emeklilik yaşı 67. İşte diyelim ki 67 yaşında artık bıraktık. Olursa 6 ay burada, 6 ay orada. Sırf kış görmemek için. Hep yaz. Öyle bir hayalim var yani. Avustralya'nın kuzeyi hep yaz diye biliyorum. Yani evet ama denize giremiyorsun. Timsah var. Peki gelecek planların ne? Avustralya'da Adelaide'de kalmak mı ya da Tim'le beraber başka ülke planı, böyle şeyler var mı? Bir ülke planı olabilir. Tabii bazen işte İngiltere'yi denesek mi, böyle biraz çalışma vizesi veriyor ya da Yeni Zelanda ya da başka bir şehir. Kafe Tabii açmak. olursak işte bir gün inşallah kafe değil de öyle coffee van falan olabilir. Böyle hedeflerim var. Tabii bunun ne zaman olacağını da bilemiyorsun. Peki senin bu göç hikayen, Amerika'da yaşaman, Avustralya'da yaşaman, burada farklı kültürden bir partnerle yaşaman, tüm bunlarla ilgili izleyicilerin merak ettiği sorular olabilir. Belki bizim
konuşmayı es geçtiğimiz bazı kısımlar olabilir. Bu konuda videonun altına sorular gelirse bu sorularla izleyicilerden gelecek sorularla bir soru cevap videosu yapar mıyız seninle? Tabii yapabiliriz. Üniversite olayları, iş bulma benim alanımda. Tabii yardımcı olmak isterim. Ya bu arada işim de şu an psikolojiden sonra master'ımı burada social work olarak yaptım. Sanırım bu Türkiye'de sadece devlet işi olarak gözüküyor ama burada tabii her alana girebiliyorsun özel ve devlet olarak. Son olarak kamerayı kapatıp gelip seni öpeceğiz. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz konuk Ben olduğun teşekkür için. ederim davet ettiğiniz için. Öptüm ben mi? Turkish culture is full of passion and intensity, but then with the Australian laid-back way that we are, maybe Yeah. it balances you. Maybe. And then it's vice versa too. Sometimes I'm too laid back, You are too late. and and then somebody decides that it's time to do something. It will be done. Yes, it will be done. Yeah, so it's not a compromise, I suppose. So you know the last word always belongs to me. Yes, correct. And I'm always wrong. Yes. And I will always Yes, well done. Yes. Taking Yeah. your shoes off. Yes, taking shoes off inside the house, but also the sense of, what would we say, community is family. Would that be the way of describing it? Yeah. Yeah, you brought that to my life. Now I understand. Yeah. Yeah. I like it. I do. It's lovely. Seni seviyorum. I love you.